Merhaba arkadaşlar. Dünyada yaklaşık 7.000'e yakın insan dili olduğu söyleniyor. Doğal olarak insanların çoğunun aklına bu kadar çok insan dilinin neden olduğu sorusu geliyor. Bir bakıma bu soru dilin doğuştan bir yeti olduğu, bir tür içgüdü olduğunu söyleyenler bakımından da zorlu bir engel oluşturuyor. Çünkü eğer dil ayrımsız bir biçimde bütün insanlarda doğuştan gelen bir yeti ise ve bu dilin ortaya çıkması Chomsky'nin söylediği gibi yaklaşık 50-100 bin yıl önce makro bir mutasyon sonucu gerçekleşmişse, peki bu kadar çok dil, insan dili nereden ortaya çıktı? Ve neden ortaya çıktı? Yani bu kadar çok sayıda insan dili olmasının varlığını nasıl açıklayabiliriz? İster istemez bu soru insanların aklına takılıyor. Geçmişte bu soruya verilen inanca dayalı ve efsaneye dayalı açıklamalar kuşkusuz vardı. Bunların en bilinen örneklerinden birisi Babil Kulesi örneğidir. Biliyorsunuz kutsal kitaplarda da geçen Babil Kulesi öyküsünde insanların gereksiz bir böbürlenme ve ihtişam ihtiyacına kapıldıkları, bu yüzden görkemli bir kule inşa ettikleri ve gökyüzüne doğru yükselen bu kulenin artık Tanrı tarafından bir saygısızlık işareti olarak alındığı belirtilerek bu kuleyi Tanrı yıkıyor ve eskiden tek bir dil konuşan insanları ayrı ayrı dillere bölüyor. Böylece insanlar birbirleriyle anlaşamaz, birlikte iş yapamaz hale geliyorlar vesaire vesaire. Bu anlatı bu biçimde sürüyor. Yeryüzünde bu kadar çok farklı dil olmasını açıklayan benzer inanca ve efsaneye dayalı açıklamaları ya da felsefi çıkarımlarla konuşmanın başında anlattığım gibi konuyu ortaya koymak mümkün. Fakat ben bu yollara girmeyeceğim. Her zaman yaptığım gibi gene konuyu Darwinci evrim teorisi ışığında onun ilkelerine bağlı kalarak ve bilimsel sonuçlarla açıklamaya çalışacağım. Bilimsel sonuçlarla açıklamaya çalışmak demek, daha önce de söylediğim gibi dil gibi çok karmaşık bir üst bilişsel faaliyetin ilgilendiren birçok bilimsel alan var. Genetik, biyokimya, nöroloji, yani filoloji ve özellikle bu videoda ele alacağım etimoloji işin içine giriyor. Şimdi yapacağım açıklamaların dayanaklarından en önemlilerinden birisi etimolojik açıklamalar olacağı için kısaca etimoloji ile ilgili birkaç söz söylemek istiyorum. Etimoloji bildiğiniz gibi sözcüklerin kökenini araştıran bir bilim dalı. Etimologlar dünyadaki farklı dillerle ilgili yaptıkları çalışmalarda sözcüklerin asıl kökenlerini araştırmışlar ve bu kökenleri ortaya koymak için değişik yöntemler kullanmışlardır. Bunlar fonolojik yani ses bilimsel, morfolojik, biçim bilimsel, semantik, anlam bilimsel konularda birçok etimolojiye ilişkin ilkeler, hatta yasalardan söz ediliyor. Şimdi bu yasaların bir kısmı kuşkusuz Altay dilleri ve doğal olarak onların bir parçası olarak Türkçe'de de var. Türkçe'de olduğu gibi Hint-Avrupa dillerinde de var. Yani Türkçenin tarihi geçmişini inceleyen, özellikle de yabancı kökenli filologlar, en başta Clauson, Pope, Scherbak, Ramstedt, Radloff gibi araştırmacılar Türkçenin tarihsel kaynaklara dayanarak sözcüklerin kökenleriyle ilgili birçok değerli çalışmalar yaptılar. Bu çalışmalar ve tartışmalar sırasizm, stigmatizm, lambdizm ve rotasizm denilen anlayışlar var. Kabaca bunların anlamı şu: Türkçe'de sözcükler geçmişte belli ses dönüşümlerinden geçiyorlar. Örneğin R, Z, L, Ş ses dönüşümleri oluyor. Ve bu ses dönüşümlerin konusunda tabii biraz önce adlarını saydığım araştırmacıların farklı görüşleri var.
birisinin söylediğine diğeri başka deliller ve tanıklıklar göstererek karşı çıkıyor. Tabii bizim konumuz etimoloji, doğrudan etimoloji olmadığı için bu tartışmaların ayrıntılarına girmeyeceğim. Fakat burada bizim dikkatimizi çeken şu olması gerekiyor. Örneğin Türkçenin çok eski bazı kelimelerinde bu ses dönüşümlerini açık biçimde görebiliyoruz. Örneğin baldır. Baldır sözcüğü eskiden baldır kız, baldır oğlan biçiminde kullanılıyordu ve üvey evlat, üvey kız, üvey oğul anlamına geliyordu. Fakat zamanla bu sözcük baldız biçimine dönüşerek ya da tersinden baldızdan baldire dönüşerek bildiğimiz anlamına kavuştu. Burada sözcük sonundaki R'nin Z'ye ya da Z'nin R'ye dönüştüğünü görüyoruz. Örneğin karınca kelimesi eski Türkçe'de kumurtska diye geçiyordu. Fakat bazı lehçelerde kumurtska Z'ye dönüştüğünü görüyoruz. Benzer başka örnekler verebiliriz. Örneğin edir kelimesi eski Türkçe'de yükselti, tepe anlamına geliyordu. Ediz ise yükseltilmiş, yani insanlar tarafından yapılmış bir yükselti anlamına geliyordu. Burada edirin edize dönüşmesi ya da edizin edire dönüşmesi de vardı. Benzer biçimde R, Z dönüşümüne kanıt olacak başka birçok kelime söyleyebiliriz. Örneğin azman, arman, ısırka, sızga. Isırka eskiden küp anlamında kullanılan bir sözcüktü. Kutur, kuduz, yani bildiğimiz kurutmak, kurumak anlamındaki kelimeler ya da obur, obur, opuz, yani gırtlak, boğaz anlamında. Kısacası bu tipten eski Türkçedeki ses dönüşümlerinden yola çıkarak farklı Türk lehçelerinin kökenleri ve onların geçmişlerine ilişkin etimologlar değişik çıkarımlarda bulunuyorlar. Bunun başka örnekleri de kuşkusuz var. Örneğin bugün bizim ev olarak kullandığımız sözcük eski Türkçe'de eb, B harfiyle söyleniyordu. Eb diyordu. Biz bugün varmak, vardı diyoruz. Eskiden bardı, barmak olarak kullanılıyordu. Bildiğimiz parmak kelimesi eskiden Türklerde barmak B ile söyleniyordu. Bunların bir kısmı, bu ses dönüşümlerinin değişik hatları var. Kimisi sızıcılaşma, sedalaşma, sedasızlaşma diye bir sürü kavram kullanılıyor. Tabi bunların ayrıntılarına da burada girmemiz gerekmiyor. Fakat örneğin çok bildiğimiz bazı kelimeler bile geçmişte farklı biçimlerde söyleniyordu. Örneğin bugün paşa dediğimiz kelime geçmişte başa ya da beşe biçiminde kullanılıyordu. Türkçe ile ilgili konuyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Şimdi bu konunun hemen hemen aynısını bütün dünya dillerinde görüyoruz. Bunların en çarpıcılarından biri şu an dünya yeryüzünde konuşulan dillerin yaklaşık 1,5-2 milyarının konuşulduğu Hint-Avrupa dil ailesi. Çok geniş bir dil ailesi biliyorsunuz. Yani Hintçeden başlayarak Hititçe üzerinden geçerek bütün hemen hemen Avrupa'daki birkaç istisna, işte Bask dili, Etrüks dili gibi birkaç diller hariç hemen hemen bütün dilleri kapsayan Hint-Avrupa dil ailesinde de çok sayıda bu türden ses dönüşümü ve seslerin birbirine dönüşmesiyle ilgili gelişmeler var. Şimdi bunların ayrıntılarına da girmeyeceğim fakat çarpıcı birkaç örnek vermekle yetineceğim. Örneğin Hint-Avrupa dillerinde hemen hemen birçok zamanların oluşumunda kullanılan temel ve yardımcı fiillerden iki tanesi, örneğin İngilizceden gidersek to be ve have fiilleri. Şimdi to be fiilinin örneğin diğer Avrupa dillerindeki karşılıkları şöyle. Örneğin Fransızca'da to be fiili être. Fransızca'da genellikle sözcüklerin sonundaki kelimeler telaffuz edilmediği için etre diye yazılıyor fakat être diye söyleniyor. Almanca'da sein,
İtalyanca'da essere, İspanyolca'da ser, Portekizce'de ester. Şimdi have fiilinin Fransızca'daki karşılığı avoir, Almanca'daki haben, İtalyanca'da avere, İspanyolca'da tener, Portekizce'de ter. Şimdi bunlara bağlı olarak böyle fiillerden ya da bu dillerle ilgili bilgisi olmayan arkadaşların kafası karışmaması için hepsinin kulaklarının aşina olduğu örneklerden de söz etmek istiyorum. Örneğin bildiğiniz gibi brother. Brother İngilizce kardeş demek. Farsça'da biliyorsunuz birader, eski Türklerde hatta günümüz Türkçesindeki bile birader çok sık kullanılıyor. Fransızca'da brother frère anlamı, frère olarak geçiyor. Almanca'da Bruder, İtalyanca'da ise fratello. Ama örneğin İspanyolca'da İspanyollar bu kelimeyi campanello biçimine almışlar. İyi kötü duymuş olabileceğiniz. Örneğin two, İngilizce'de iki, Fransızca'da deux oluyor. Sondaki x, deux. Fakat sondaki x söylenmiyor. Almanca'da zwei, İtalyanca'da due, İspanyolca'da dos, Portekizce'de doi. Yani verdiğim bu basit örneklerden de anlaşılabileceği gibi dillerde ses dönüşümleri çok belirgin biçimde etimolojik çalışmalarla ortaya konmuş. Hatta bunların yasaları ortaya çıkartılmış durumda. Filologlar ve etimologların bu dildeki ses dönüşümlerinin zaman içerisinde hızlarını hesaplayabildikleri biçimlerinden hareketle bir dilin diğer dille ne kadar ortak kökeni paylaştığı ya da ne kadar geçen sürede farklılaştığı bilimsel olarak tahmin edilebilir ya da ortaya konulabilir durumda. Çünkü günümüzde gelişen teknolojik olanaklar, özellikle de bilgisayar, yazılım ve yapay zekanın ortaya çıkmasıyla birlikte bu konudaki çalışmalar çok büyük hız kazandı. Şimdi konuyu daha fazla uzatmadan yeryüzündeki bu kadar farklı dilin olmasının nedenlerine geçmek istiyorum. Şimdi daha önce yaptığım daha önceki reflekslerle ilgili açıklamalarda şunu ortaya koymaya çalışmıştık. Dil karmaşık bir yeti, dilde bir takım refleksif, daha sonradan alışkanlık yoluyla yani koşullu refleks olarak gelişiyor. Şimdi bu reflekslerin en önemlilerinden belli ses dönüşümlerinin dillerde yer almasıdır. Şimdi ne demek istiyorum? Burada örneğin Çinlilerin, Uzak Doğuluların Avrupa ülkelerine, Amerika'ya ve diğer ülkelere gittikleri, karşılaştıkları bir takım sıkıntılar belki duymuşsunuzdur. Örneğin diyelim Japonlar ya da Çinliler rice, pirinç kelimesini genellikle lice diye söylerler. Çünkü Uzak Doğu dillerinde R sesini çıkarmak çok zor. Hemen hemen imkansız. Dolayısıyla R sesini çıkartamadıkları için rice, pirinç yerine lice, bildiğimiz bit kelimesini kullanıyorlar ve bu tabii komik yanlış anlamalara ya da gülüşmelere neden olabiliyor. Şimdi benzer biçimde belli sesleri, belli ana dili farklı olan insanların çıkaramamaları son derece doğal. Bu seslerin farklı olmasının da büyük anlamları var. Nasıl anlamları var? Örneğin daha önceki videolarından birisinde Arapçadaki 4 tane Z'nin, 4 tane D'nin olduğunu, bizim bunları çıkaramadığımız için Arapça kelimeleri telaffuz edemediğimizi ve onları doğru biçimde anlamlandıramadıklarımızdan söz etmiştim. Şimdi bunun daha ileri boyutlu örnekleri de var. Örneğin Mandarin dili dediğimiz Çin'de konuşulan dilde tonlamalar o kadar önemlidir ki yani
yazılışları ve söylenişleri aynı olan bir kelime, yani homolog kelime dediğimiz bir kelime tek başına tonlamayla 9-10 tane farklı anlama geliyor. Bu farklı anlamlar içerisinde örneğin ilginçtir, kaynana kelimesiyle yılan kelimesi bile var. Dolayısıyla Mandarin dilini ana dili olarak konuşmayan kişilerin basit bir heceden oluşan bu kelimeyi, örneğin ma sözcüğünü 9-10 farklı şekilde tonlayarak çıkartması gerekiyor. Fakat ana dili Mandarin dili olmayan kişiler bu sesleri doğal olarak çıkaramıyorlar. Çıkaramadıkları için de bu farklı kelimelerin farklı anlamlarını ortaya koyamıyorlar. Şimdi buna ilişkin bizim de yaşadığımız bir sürü sıkıntılar oluyor. Örneğin Türkçe'de biliyorsunuz İstanbul lehçesinde İtalyancadan ve Yunanca'dan etkilenmeyle bazı kelimeler var. Örneğin bizim ı sesimizi Yunanlılar çıkaramaz. Yani kısa diyemezler, kisa derler örneğin. Örneğin aksırık diyemekler, aksirik derler. Çünkü onlarda ı sesi yok. I sesi olmadığı için ona en yakın ses olarak i sesini çıkarırlar. Ya da örneğin Türkçenin bazılarda Anadolu'ya çoğu yere gittiğiniz zaman örneğin geliyorum, gidiyorum denmez. Geliyorum, gidiyorum denilir. Ve Türkçenin yapısına aslında bu daha da uygundur. Türkçe'de yörekinin bu şekilde resmi standartlaşmış bir hale gelmesi Atatürk ve arkadaşlarının yaptıkları bir tercihle ilgili. Onlar Türkçenin yazılı ve yeni standart biçimlerinin belirlenmesi çalışmaları sırasında önlerinde bir takım seçenekler vardı. Ankara ağzı, Konya ağzı, işte Anadolu'nun değişik yöreleriyle. Bunların yanı sıra bir de İstanbul ağzı vardı ve İstanbul ağzı da ağırlıklı olarak İstanbul'daki Padişah Sarayı'ndaki kadınların konuştukları lehçe esas alınarak belirmişti. Ve dolayısıyla o Yoreki Yunanca'nın da etkisiyle İstanbul Sarayı'na yerleşmiş olan Yoreki Türkçenin standart bir eki haline geldi. Fakat bildiğiniz gibi konuşma sırasında çoğunlukla bu sesi biz çıkarmayız, kullanmayız. Genellikle hızlı bir şekilde Yoreki yutulur. Değişik biçimlerde yöreden yöreye farklılaşmakla birlikte söylenir. Şimdi konuyu dağıtmadan bu ses dönüşümlerinin farklı dillerin ortaya çıkmasıyla ilişkisini ortaya koymak istiyorum. Şimdi belli diller yaşadıkları coğrafyadan, yaşadıkları ortamla doğrudan etkileşirler. Basit örnek vereyim. Örneğin dünyanın hemen hemen telaffuzu ve söyleyişi en zor dilleri özellikle orman halklarının dilleridir. Çünkü ormanlarda biliyorsunuz sık ormanlarda yaşayan orman halklarının dilleri, buna örnek olarak örneğin Hint-Avrupa dil ailesinden Polonya dilini, Leh dilini örnek verebilirim. Leh dilinde yani Polonya dilinde sessiz harfler o kadar fazladır ki bazen 7-8 tane sessiz harfin yan yana geldiği olur. Dolayısıyla Polonyaca sözlükleri dikkatli biçimde inceleyen kişiler şunu göreceklerdir. Yani araya sesli, ünlü harfler girmeden 6, 7, 8, 9 sessiz harfin yan yana gelmesiyle bazı kelimeler vardır. Ve bu kelimeleri ana dili lehçe olmayan insanların çıkartmaları neredeyse olanaksızdır. Peki Polonyalılar ya da Lehler neden böylesi bir dil geliştirmişler? Biraz önce söylediğim gibi onların orman halkı olmalarıyla doğrudan ilgisi var. Çünkü ormanlık alanda biliyorsunuz genellikle alçak sesle ve sızıcı ya da sedasız ünsüzlerle konuşmak doğaldır. Çünkü yüksek sesle konuşsanız bile sesinizi en fazla 5 metre 10 metre ileriye ileteceksiniz. Daha ileri iletme şansınız yok. Dolayısıyla sessiz harflere ağırlıklı olan ve bu sesleri çıkarabilecek bir dil ve gırtlak yapısı geliştirmek zorundalar. Yani ana dili lehçe olanlar.
Oysa ki Türkçe bunun tam tersi. Bildiğiniz gibi Türkçe'de, özellikle de eski Türkçe'de ünlü harfler çok fazla. Yani bugün bile 6 ünlü harften A, I, İ, Ö, Ü, O'dan söz ediyoruz. Fakat Orta Türkçe'de ve eski Türkçe'de bunların yanında farklı sesli harfler vardır. Yani örneğin işte geniz E'si denilen bir E vardır. Yani bildiğiniz gibi örneğin melekle evdeki E aynı değildir. Geçmişte Türkçe'de bu örneğin ben kelimesi, yani vücut beni anlamında vücuttaki ben kelimesindeki E ile örneğin kelebekteki E ya da resimdeki E aynı değil. Ve biz bugün bunları, özellikle insanların çoğu konuşurken bu ayrıntıları, nüansları vurgulamakta pek başarılı olamıyoruz. Çünkü dildeki bu bazı sesler gitmiş durumda. Örneğin buna daha somut bir örnek olarak Tokatlıların G'sini örnek verebilirim. Şimdi Tokatlıların boğazdan çıkardıkları ilginç bir G ya da K ile G arasında bir ses vardır. Bu bildiğiniz K sesi değildir. K da değildir, G de değildir. Gırtlaktan çıkan biraz değişik bir G'dir. Yani ben şu an çıkaramıyorum tabii. Fakat dediğim gibi belli yerlerde, belli yörelerde belli seslerin farklı biçimlerde söylendiğini hepiniz duymuşsunuzdur. Anadolu'nun birçok yerinde örneğin toprak, bildiğimiz toprak kelime toprak. Yani işte bu G'ye yakın, H ile yakın bir biçimde söylenir. Konuyu uzatmak istemiyorum. Peki Türkçe'de sesli harflerin bu kadar yaygın ve hecelerin kısa olmasının nedeni nedir? Şimdi orman halklarından farklı olarak Türkler açık bozkırlarda yaşayan bir toplum. Dolayısıyla Türklerin birbirleriyle ve atla ve hayvancılıkla geçindiklerini düşünürseniz, örneğin Türkler herhangi bir yerden bir yere göç ederken on binlerce hayvanı da birlikte göç ediyor. İçin farklı sesler çıkarılmak zorunda. Şimdi bir Türk göçebenin, çobanın hayvanları güderken çıkarmak zorunda olduğu seslerin genellikle sesliler ve sert ünsüzlerden oluşması gerekir. Git, gel, al, yani Türkçe fiillerin, eylemlerin çoğu bildiğiniz gibi çok kısadır. At, et, it ya da işte al, ver, koy, dök. Bu tip böyle sert ünsüzlere dayalı, sert ünsüzlerin kullanıldığı sesler Türkçe'de çok belirgindir. Bu da aslında Türklerin yaşadıkları coğrafyayla ilgili. Bütün bu anlattığım özelliklerin sesle ilgili, ses dönüşümleriyle ilgili özellikler aynı zamanda gelip şuraya dayanıyor. Daha önceki ilk videolarımdan birisinde bizdeki davranışların çoğunun içgüdüsel temelde bile olsa çoğunlukla toplumsallık sırasında ve deneyimlerle biçimlendiğinden söz etmiştim. Örneğin bir çocuğa 2-3 yaşına kadar hiçbir konuşma duymayan, diyelim kurtların yanında ya da hayvanların yanında büyümüş çocukların daha sonra konuşmayı öğrenemediklerini söylemiştim. Çünkü konuşmayı öğrenemiyorlar. Çünkü ses çıkarma özellikleri bildiğiniz gibi yaşanılan çevreyle etkileşim içerisinde sağlanması gereken bir özellik. Aynı şekilde iki ayak üzerinde yürüme de öyledir. Eğer bir çocuğa 3 yaşına kadar yürümeyi öğretecek bir ortamda bulunmazsa, insanlarla birlikte bulunmazsa ve yürümeye yönelik bilinçli çabalar içine girmezse beyninde bu konuyla ilgili sinaptik yolaklar ve gelişme düzenekleri sağlanmayacağı için bir daha 4 ayak üzerine yürüyemeyecektir. Şimdi aynı özellikler, ses çıkarma ile ilgili özellikler de bizim doğuştan itibaren içinde bulunduğumuz ana dil ortamı içinde kavranması gereken özelliklerdir. Yani bir Çinli çocuk, Çinli ana babadan doğan çocuk Türkiye'de büyüdüğü zaman Çinlilerin çıkarttıkları bir takım sesleri çıkartamayacak. Buna rağmen Türklerin, yani ana dili Türkçe olanların çıkardıkları sesleri çok rahatlıkla çıkartabilecektir.
Neden? Çünkü bu dil ortamında bulunduğu için o seslere aşina olacak ve onları kolaylıkla çıkarabilecektir. Şimdi bütün bu dediklerimi bir örnekle dillerin farklılaşmasına getirecek olursak, şöyle düşünün. Mikronezya dediğimiz Okyanusya'daki değişik adalarda, örneğin Filipinler yaklaşık 2000 adadan oluşan bir ülke. Bu ülkede hemen hemen her adada farklı dil konuşuluyor. Bu durumun benzeri geçmişte Kafkaslar'da görülmüştü. Yani Kafkasya'da her yüksek dağın, vadilerle ayrılan her yüksek dağın bir yamacında konuşulan dil, bir başka yamaçta konuşulan dille hiçbir ilgisi yoktu. Kökenleri ortak bile olsa bu diller çok kısa sürede birbirlerinden farklılaşmış ve çoğalmışlardı. Bunun nedeni işte biraz önce anlatmaya çalıştığım bu ses dönüşümlerine dayanıyor. Konuyu somutlaştırmak için basit bir örnek vereyim. Örneğin bir geminin bir adalar topluluğu içerisinde kazaya uğradığını düşünelim. Bu gemide İngilizler, İspanyollar ve Türkler olsun. Ve bu kaza sırasında gemiden kurtulanlar farklı kayıklara, diyelim işte 10-15 tane farklı kayık olduğunu düşünelim ve kayıklarına bindiklerini ve böylelikle farklı adalara gittiklerini düşünelim. Şimdi bu farklı adalara gidenlerden, kayıklardan birisinde sadece İngilizlerin olduğunu, birisinde sadece İspanyolların olduğunu, birisinde sadece Türklerin olduğunu varsayalım. Diğerlerinde ise farklı biçimde İspanyollarla İngilizlerin, İngilizlerle Türklerin bileşimler oluştuğunu ve her birinin farklı adalara çıktıklarını düşünelim. Şimdi bugünkü teknolojik olanaklarla yapılabilecek bir simülasyon sonucunda yaklaşık, şu an tabii benim bir rakam vermem doğru olmaz fakat yaklaşık 5-6 kuşak, hatta 9-10 kuşak sonra bu adalara çıkan insanların konuştukları dillerin hepsinin kökendeki ana dillerden farklı olduğunu rahatlıkla görebileceğiz. Neden? Çünkü bu farklı adalara çıkan, örneğin diyelim sadece İngilizlerden oluşan, sadece Türklerden ya da İspanyollardan oluşan insanların çocukları bile zamanla anne babalarının çıkardıkları bazı sesleri çıkaramayacaklardır. Neden çıkaramayacaklardır? Çünkü onların anne babalarının yaşadıkları doğal ortamda bulunan bir takım sesleri duyamadıkları için, dolayısıyla onların çıkarttıkları seslerin benzerlerine sık sık tanık olamayacakları için çevresel ortamlarda ister istemez onların dillerinde de biraz önce anlattığım türden ses dönüşümleri olmaya başlayacaktır. Ses dönüşümlerinin olmaya başlamasıyla birlikte doğal ortamın ve yaşanılan çevrenin değişmesiyle birlikte sözcüklerdeki anlam kaymaları da giderek farklılaşacağı için sonuçta hızlı biçimde farklı diller ortaya çıkacaktır. Şimdi benim bu da söylediklerim bazı arkadaşlara hayali ve afaki bir sözler olarak gözükebilir. Fakat günümüzde bu dediğim örnekler çok hızlı biçimde ortaya çıkıyor ve gerçekleşiyor. Geçenlerde bir Afrika dilini konuşanların çocuklarının yeni bir dil geliştirdiklerini duydum. Onun nedeni de şu, sömürgecilerle, yani işte Batılıların gitmesiyle birlikte ülkenin çok iç bölgelerinden birisinde bulunan bir halkın konuştuğu dil hızlı bir şekilde dil bilimcilerin yaptıkları çalışmalarda hızlı bir dönüşüme girdiğini tespit ediyorlar. Onun nedeni de çok basit. Aslında bulundukları bölgeden yaklaşık 150-200 kilometre uzaklıktaki merkeze giden yeni kuşak gençler merkezde batılı dillerle kurdukları ilişkiler sonucunda bir takım yeni fiiller öğreniyorlar. Yani teknolojik aletleri kullandıkları için, örneğin işte mesaj çekme, internet, işte teknolojik aletlerin kullanılmasıyla ilgili ve bunlara bağlı olarak teknolojik aletlerin yapıları ile ilgili bir takım kelimeler öğreniyorlar. Fakat bu çocuklar kendi köylerine, kendi ülkelerine gittikleri zaman anne babaları ve
dedeleri, nineleri bu kelimeleri bilmiyor. Dolayısıyla çocuklar kendi ana dillerinin bir takım seslerini bilmekle birlikte öğrendikleri yabancı fiilleri ve yabancı kelimeleri kendi insanlarına aktarmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla da onu kendi telaffuz biçimde ortaya koymaya başladıkları için böylelikle iki dil ortamı içerisinde bulunan yeni kuşak gençler farklı light bir dil geliştirmeye başlıyorlar. Bunun çarpıcı bir örneğiyle ilgili geçenlerde bir haber okumuştum. Miami biliyorsunuz Amerika'ya çok yakın bir yer ve turistik özellikleriyle öne çıkan bir yer. Miami'de ana dilleri İspanyolca olan çocukların İspanyol söyleyiş ve telaffuz biçimleriyle İngilizce kelimeleri söylemeleriyle birlikte Miami'de yeni bir İngilizce lehçesinin ortaya çıktığı ve kayıtlara geçtiği söyleniyor. Çünkü bu yeni genç kuşak İspanyolca ana dili fakat İngilizceyi de çok hızlı biçimde öğreniyorlar. İngilizce kelimeleri İspanyol aksanıyla kendilerine özgü bir biçimde söyledikleri için böylelikle yavaş yavaş yeni bir dilin nüveleri ortaya atılmış oluyor. Sanırım buraya kadar anlattıklarımdan dillerin neden bu kadar hızlı biçimde dönüştükleri ve dönüşmek zorunda olduklarını anlamışsınızdır. Örneğin birbirinden yalıtık toplumların olduğu bölgelerde hızlı bir şekilde çeşitlenmesi ve birbirlerinden ayrılması çok daha hızlı, çok daha çabuk gerçekleşebiliyor. Dolayısıyla bugün dünya üzerinde yaklaşık 7.000 ya da işte tartışmalara göre 6.000 diyen de var. Fakat geçmişteki dilleri, ortadan kalkan dilleri düşündüğümüzde bu sayının 10 binlerle ifade edilmesi gerektiği çok açık. Çünkü yaklaşık her birkaç ayda bir dünyada birkaç dilin ana dili olarak bu dili konuşanların vefat etmeleriyle birlikte ortadan kalktığı söyleniyor. Yani bizim ülkemizde bile bunun sayısız örnekleri var da benim en son hatırladığım Ibıhça diye bir Kafkas dili vardı. Ibıhça'yı konuşan bir Hüseyin amca vardı. Balıkesir Manyas'ta yaşıyordu ve Ibıhça'yı son konuşan kişi oydu. O Hüseyin amca vefat ettikten sonra Ibıhça dilini konuşan hiçbir insan kalmamıştı. Yani Türkiye'de bugün yaklaşık konuşulan 25-30 dil var. Ama örneğin İran'a gittiğimizde ana dili farklı olan yaklaşık 110 dilin konuşulduğu söyleniyor. Hindistan'da bu sayı 800'e yakın. Çin'de yüzler. Bu farklı dillerin oluşmasının mekanizması ve işleyişi nedir? Biraz önce anlattığım ses dönüşümleri. Yani etimolojik çalışmalar, etimolojik ve dilbilimsel çalışmaların ortaya koyduğu verileri dillerin geçmişine uyguladığımız zaman o dili konuşanların dildeki bir takım sözcüklerin tonlaması, anlam değişikliklerini bu tonlamalarla ifade edebilme becerileri bakımından o sesleri çıkarabilme yeteneklerinin bulundukları ortamda çeşitlilik göstermesi farklı dillerin ortaya çıkmasının esas nedeni. Günümüzde yeryüzünde bu kadar fazla dilin olması, yok olmakta olan birçok dile rağmen yeni dillerin potansiyel olarak ortaya çıkma eğiliminde bulunmaları kuşkusuz bir gelecekte ne olacağını bilemeyiz. Yani günümüzde dünyanın küresel bir köy haline geldiğini, iletişim olanaklarının bu kadar arttığını düşünürsek bu dil sayısının eğilimsel olarak azalacağını söyleyebiliriz. Fakat farklı koşullarda, farklı bir ortam geliştiğinde dünyadaki küreselleşme eğiliminin tersine döndüğünü ve mikro milliyetçiliklerin arttığını ya da bunları oluşturabilecek koşulların meydana geldiğini düşündüğümüzde tersine bir eğilimin olmaması için de bir neden yok. Distopik filmleri hatırlayın.
nükleer bir felaket sonucunda insanlığın çok büyük acılar çektiğini, dolayısıyla insanların tekrar ilkel yaşam dönemine geri gittiklerini, birbirinden bağımsız toplulukların birbirleriyle hiçbir ilişkisi olmadan dünyanın farklı köşelerinde yaşadıklarını, distopik bir hayali cehennem koşullarını anlatan sayısız film var. Eğer bu tip filmleri izlemişseniz bu filmlerde konu fazla ele alınmıyor, fakat bu filmlerdeki farklı içine kapanık toplulukların zamanla dillerinin de birbirlerinden farklılaşacaklarını tahmin etmek çok zor bir şey değil. Kısaca toparlarsam, bu kadar farklı insan dilinin dünya üzerinde olmasının nedeni tamamen insan dilinin oluşmasında öğrenmeye dayalı toplumsal etkenlerin çok fazla olması, toplumsal etmenler ve bunlara bağlı olarak öğrenmeye dayalı refleksif alışkanlıkların da çevreyle doğrudan iç içe etkileşim içerisinde oluşması temel faktörler. Bu faktörleri göz önünde tutmadan dünya üzerinde bu kadar fazla sayıda dilin neden oluştuğunu anlayamayız ve açıklayamayız. Reflekslerin ve daha karmaşık reflekslerden oluşan sabit hareket desenleri dediğimiz kalıpsal davranışların, bazı içgüdülerin gelişmesiyle oluşmuş kalıpsal davranışların dillerin birbirinden farklılaşmasının temelini oluşturduğunu bu şekilde ortaya koymuş oluyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere, hoşça kalın.